Lenf sistemi vücudumuzdaki üçüncü bir dolaşım sistemidir. Yani arterler var. Kalpten çıkıp bütün vücuda damar ağıyla beraber kanı yayıyor. Toplar damarlar var. Yayılmış olan kanı tekrar kalbe döndürmek üzere toplayıp getiriyor. Ama bir de dokunun sıvısını taşıyan lenf sistemi ve lenf kanalları vardır. Bu lenf kanallarından oluşur. Çok ince damarlardır. Hatta çoğu zaman bizim gözle görmemiz, çok büyükler olmadıkça gözle görmemiz bile mümkün değildir. Onlar birleşir. Belirli bölgelerde lenf nodları vardır. Oralarda kümelenir, sonra tekrardan yukarıya kadar devam ederler. Lenf sistemi üçüncü bir taşıma sistemidir. Lenfödem ise bu lenf sisteminde bir problemin olması, doku sıvısının yukarıya doğru taşınamaması, o yüzden de suyun en alttan itibaren bacaklarda şişmeye neden olmasıdır. Lenfödemin sebepleri çok çeşitli olabilir. Birincisi lenf sistemi ile ilgili olan sebeplerdir. Lenf sisteminin çalışmaması ile ilgilidir. Kimi zaman lenf sistemi doğumsal olarak yoktur. O yüzden biz bebeklikten itibaren bunu görürüz. Kimi zaman daha sonrasında çalışmasıyla ilgili bir problemler oluşur. Böyle ergenlik dönemlerinde ya da genç erişkinlik dönemlerinde biz bunları görürüz. Kimi zaman kanser de çoğu zaman lenfler aracılığıyla yayıldığı için lenf sisteminin alınması, lenf sisteminin toplanması ya da lenf sisteminin tümör dokusuyla, tümör hücreleriyle tıkanması gibi sebeplerle lenfödem görülebilir. Ama bir başka lenfödem sebebi vardır ki o da varislerdir. Varis tek başına sekonder lenfödem sebepleri içerisinde sayılabilecek bir hastalıktır. O yüzden biz lenfödemli hastada öncelikle hani orada bir tümör öyküsü, altta yatan bir lenf sistemini çıkartma, bir operasyon öyküsü olmadığında mutlaka altta yatan bir venöz yetmezlik olup olmadığını kontrol etmek isteriz. Bacakta ya da kolda olanlar genellikle tümöral oluşumlarla ilgili olabilir. Meme kanserinden sonra oradaki lenflerin alınması vesaire gibi sebeplerle en sık şu anda görüyoruz. Ya da bacakta karın içerisindeki ameliyatlarda tümörlerle ilgili lenf sisteminin alınmasıyla ilgili görüyoruz. Ama primer bir lenfödem gördüğümüzde en sık bacaklarda görüyoruz ve bacaklarda şişmeyle kendisini gösteren ve zaman içerisinde, gün içerisinde artan bir şişme, tedavi edilmediğinde ya da önlem alınmadığında da yıllar ve yıllar içerisinde çok artan bir bacak volümünde artma, bacaklarda, ayaklardan itibaren bir şişme şeklinde kendisini gösterir.